Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere daha önce örmüş olduğum linkini ekranın sağ tarafına ve aşağıya eklediğim çiçekli çantanın astar yapımını anlatacağım. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenip bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Çiçekli çantamızı daha önce örmüştük hatırlarsanız. Sadece çantanın saplarını birleştirmek için son bir çiçeğimiz kalmıştı. Bu çiçeği örmeden çanta astarımızı yapmak daha kolay olacağından önce astarımızı yapıp sonra çantamızın sapını birleştireceğiz. Benim kullanmış olduğum ip deri görünümlü olduğundan ben astar için saten kumaş tercih ettim. Siz dilediğiniz türde kumaş kullanabilirsiniz. Öncelikle ölçü alabilmek için çantamızın boyuna yetecek kadar miktarda bir kumaşı öncelikle ikiye katladım. Bakın şu kumaş 2 kat, şöyle göstermek istiyorum size. 2 kat ve kesilmemiş durumda. Keserken rahat kesebilmek için de muhtelif yerlerden kumaşı toplu iğne ile iğneledim. Şimdi çantamızı üzerine yerleştiriyoruz. Şurası kenar olduğu için ben şöyle bir yarım santim kadar içeriden aldım çantamı. Alt tabanımız bildiğiniz gibi geniş bir taban değil. Dolayısıyla alt tabanımız için de şöyle yani yaklaşık yarım santim kadar bir boşluk bırakmak yeterli. Şimdi ölçümüzü alırken ben sabun kullanacağım burada. Çantamızın bu taraf sağ kenarı. Ne yapıyoruz? Sağ tarafından bakın sınırımız bu. 1 santim kadar açıktan çizgimizi çekeceğiz. Şöyle 1 santim kadar açıktan çizgimizi çekelim. Evet. Sap bölümü için de aynı şekilde. Bakın yalnız şöyle yapacağım. Şu şekilde çizgiler çekeceğim. Astarı monte ederken şu bölüme monte edemem. Şuraya monte edeceğim. Dolayısıyla şuradan çekmem yeterli. Şuralara da aynı şekilde. Yalnız buralara, şu üst kısma bir tane daha çiçek gelecek. Onun için burayı da şu şekilde devam ettiriyorum. Şöyle şu şekilde keseceğim. Şimdi arkadaşlar bu çanta için komple bu şekilde astar yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz şöyle sadece gövde kısmına astar yapabilirsiniz. Bakın onu da size nasıl yapacağınızı şöyle bir hemen göstermek istiyorum. Sadece çantamızın gövde kısmına yetecek kadar miktarda kumaşı ikiye katlayın. Yani şöyle diyeyim size. Sadece göstereceğim size. Ben tam astar yapacağım çünkü. Şu şekilde katladınız. Sanırım bu çantam için yeterli olur diye tahmin ediyorum. Hatta fazla bile. Daha kısa da kesebilirsiniz. Şöyle şu şekilde yerleştirin. Sağından solundan birer santim dışa kayacak şekilde ölçünüzü alın. Şuradan da yine aynı şekilde bu bölümden ölçünüzü alın. Kesin sadece şu yanları ve üst kısmı birleştirmek suretiyle astarınızı yapabilirsiniz. Ama ben tam astar yapmayı tercih ediyorum. Şimdi astarımın kumaşını kesip geri geleceğim. Evet arkadaşlar bakın kumaşımı kestim geldim. Bu benim kestiğim astarlık kumaşım. Şimdi bakın bunu bir kenara alıyorum. Çantamın ağız bölümü için aynı işaretlemeyi yeniden yapıyorum. Bakın yeniden alt tarafları kumaşın kendisini topla iğneyle tutturdum kayma olmasın diye yeniden sabunla çizim yapıyorum.
Bu defa şu yarıdan, şu bölümden yukarının ölçüsünü alacağım. Bakın yine şöyle, şurası benim bitiş noktam olacak. Pardon, yok, daha aşağısı. Yanlış baktım. Şöyle şurası benim bitiş noktam olacak. Şu şekilde bir ölçümü alıyorum. Buradan da şöyle 1 santim şeklinde. Bu defa yarıdan alıyorum yalnız. Yani şöyle, şu ağız bölümü var ya arkadaşlar. Şuranın yukarı tarafını yeniden işaretleyip sadece bu miktar kadar keseceğim. Kesip geliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, bu benim kesmiş olduğum astar kumaşım. Ağız bölümü bu şekilde. Bu benim kumaşımın düz yüzeyi, bu taraf ters yüzeyi. Bu arada ağız kısmı içinde şöyle sadece ağız kısmını baz alarak yarıdan 2 adet kumaş kestik biliyorsunuz. Bakın şimdi ne yapacağız? Kumaşımın ters tarafını çevireceğim ve diğer ağız kısmı için kesmiş olduğum kumaşı dikiş makinesiyle ya da dilerseniz el dikişiniz iyiyse bunu elde de dikebilirsiniz. Şu bölümlerden şöyle şuradan şöyle yani şu kenar kısımlardan birleştirip geleceğim. Sadece burası kalacak. Çantamın askı bölümünü diktim. Bakın arkadaşlar şu şekilde oldu. Şurayı diktim, bu bölümü. Şöyle komple bu bölümü diktim. Ağız bölümünü dikmedim. Şu kenarları da yine aynı şekilde diktim. Yalnız yanlış bir ifade kullanmışım arkadaşlar. Dikmeden önce kumaşların şöyle söyleyeyim size, kumaşların düz yüzeyleri bakın iç tarafta kaldı. Bu benim kumaşımın düz yüzeyi, şurası da benim kumaşımın düz yüzeyi. Ters yüzeyler, bu taraf ters yüzeyi, bu taraf ters yüzeyi. O şekilde diktim. Az önce yanlış bir ifade kullandım. Onu düzeltme ihtiyacı hissettim. Bakın bu şekilde diktikten sonra bunu ters çeviriyoruz. Şöyle şu an uzun uzun ters çevirmeyle sizi oyalamak istemiyorum. Ben diğer tarafı çevirmiştim. Şöyle göstereyim size. Bakın ters çevirdikten sonra kumaşımız şu şekilde görünecek. Zaten dikmeden önce bir ütüleyip öyle dikeceğiz. Şimdi bakın kumaşım bu şekilde. Ağız bölgesi şuranın ince olduğuna, ince göründüğüne bakmayın. Toplandığı için bu şekilde görünüyor. Ütülediğimiz zaman bu gayet güzel görünecek. Bakın şimdi ne yapacağız? Benim daha önce hatırlarsanız şu ağız bölümünü kestiğim kumaş vardı. O kumaş hem zayi olmasın diye hem de çantamız daha işlevsel olsun diye bakın o kumaşlar burada. O kumaşı şöyle şu şekilde kesmek suretiyle kesip kenarlarını dikeceğiz tabii ki. Şöyle buraya cep olarak yapacağım. Yapıp geliyorum. Bakın ceplerimi diktim bu şekilde. Bir tarafa diktim, bir cepte arka tarafa diktim. Şimdi şu şekilde ters çevirip kumaşımın ters tarafı dışarıda kalacak şekilde şu iki yanlardan komple çantamı dikeceğim. Şöyle buradan bakın şu şekilde göstereyim size. Şu kenarı komple dikeceğim. Ardından şu kenarı komple dikeceğim düzelterek. Daha sonra astarıma güzel buharlı ütüyle bir ütü yapacağım. Şuraları güzelce bir düzelteceğim. Ondan sonra çantamıza monte etme aşamasına geleceğiz. Ben bu işlemleri yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın çantamın astarı bu şekilde oldu. Ceplerim, diğer tarafta da yine aynı şekilde cep var.
Yalnız çantamızın içi, bu bölüm size yanıltmasın. Bunu son çiçeği işleyip birleştirdikten sonra dikeceğim. Çantamızın içerisine yerleştirirken yalnız bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Ben size gösterebilme açısından bu şekilde çevirmiştim. Çünkü çantamızın içerisine bu şekilde yerleşecek. Evet, çantamızı da alalım. Kameraya sığdırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bakın çantamızın içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın şöyle olacak. Böyle iyice bir düzeltelim. Bakın bu kısmı uzun tuttuk ki son çiçeğimizi işlediğimizde şu şekilde birleştirebilelim diye. Şimdi bakın, şurada benim bir ipim vardı. Evet, hazırlamıştım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Ben dikmeye şu orta bölgeden başlayacağım. Önce tabii şurayı güzelce bir ayarlamam gerekiyor. Bakın şu şekilde olacak. Çok iyi yerleştirdikten sonra dikelim. Diktiğim sınır burası olacak. Hatta size bir göstermek istiyorum nasıl dikeceğinizi. Çok pardon. Bakın arkadaşlar. Şöyle sadece nasıl dikeceğimi göstermek istiyorum. Çok devam ettirmeyeceğim. Çünkü astarım yeterince güzel bir şekilde çantama yerleşti mi açıkçası çok emin değilim. Sadece bakın şöyle bir göstereyim size. Şuralardan başlayacağım. Orta kısımdan başlayacağım demiştim zaten. Şöyle geçirip ipim 2 kat bu arada. Bakın. Şurayı da bir düzeltmem gerekiyor. Şurayı daha sonra bir düzeltirim. Size göstereyim de bir. Bakın arkadaşlar. Şöyle burayı dileyen dikiş makinesinde de dikebilir. Ama ben çantanın zarar görmemesi açısından elde dikmeyi tercih ediyorum. Bakın şu şekilde. Dikişim hiçbir şekilde görünmüyor. Gizli dikiş gibi düşünün arkadaşlar. Bakın. Evet, biraz uğraştıracak. Ama yapacak bir şey yok. Bakın şöyle. İsterseniz misina ipler de kullanabilirsiniz dikerken. Tekrar bir göstermek istiyorum. Çok devam etmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi astarım çantama güzel yerleşti mi çok emin değilim. Kamerayla çekim yapmaya çalıştığım için de yeterince güzel düzeltemedim diye düşünüyorum. Bakın şöyle. Bu şekilde dikmeye devam edeceğim. Bakın dikişim de görünmüyor hiçbir şekilde. Şöyle. Ama dediğim gibi benim şurayı bir düzeltmem gerekiyor. Burada bir hata var. Şu an fark ettim ben onu. Orayı bir düzelteceğim. Şu kenarları komple bir dikeceksiniz. Bakın şurada da dikerken şöyle şu şekilde dikin. Şöyle. Ya da ayarlayın. Hani çok dışarı taşmasın. Yani çiçeklerin dış yapraklarından haliyle dikmeyin. Zaten ölçümüzü o şekilde almadık biz. Şimdi ben buraları dikeceğim. Sonra size üst yaprakla birleşmeyi göstereceğim.
Evet arkadaşlar, astarımızı görmüş olduğunuz gibi tamamladık. Çantanın orijinalinde şu tepe noktasında sadece bir adet çiçek vardı. Ancak ben işleyip birleştirdikten sonra sap bölgesinde kasılma oldu. Bu sebeple bu son çiçeği söküp bu defa 2 adet çiçek yaparak sap bölümünü uzatmış oldum. Dolayısıyla astarın şu bölümüne de ek yapmak durumunda kaldım. Astarın diğer bölümü ile de bütünlük olması açısından şu orta noktaya dikiş attım. Bakın çünkü daha önce dikmiş olduğumuz astarımızın bu orta bölümünde ortadan bir dikiş geçiyordu. Onunla bir bütünlük arz etmesi açısından buna da bir dikiş attım. Ardından buraları da bu ek yaptığım parçanın kenarlarını da elimle gizli dikiş tekniği ile diktim. İçini de şöyle bir kamerayla göstermek istiyorum size. Olduğu kadarıyla çünkü çantanın ağız bölümü çok dar. Kameranın içerisine çantanın içini kameraya çantanın içerisini göstermekte zorlanıyorum açıkçası. Birleştirmeden önce göstermiştim aslında ama yine de şöyle bir göstermek istiyorum. Çantanın şu sap bölümünü yaparken kesmiş olduğum kumaş vardı hatırlarsanız. Bu kumaş hem zayi olmasın hem de çanta daha işlevsel olsun diye bu kumaşları cep yapıp çantanın şu iki tarafına dikmek suretiyle değerlendirdim. Bakın şöyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Astarımın nasıl olduğu ile ilgili yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yine yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.